Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bir post paylaşmıştım. Öncesinde bunun duyurusunu yapmak istiyorum. 2500 kişilik bir aile olduk ve geçtik. Kocaman bir aileyiz artık. Bunun için herkese ayrı teşekkür ediyorum. Ve bununla ilgili bir post atmıştım dediğim gibi. Orada da 2500 kişiye özel bir Google Play kod 50 artı 50 TL'den 100 TL'lik bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki postta bu çekilişle ilgili detayları paylaşacağım. Dediğim gibi o postu okursanız sevinirim. Takipte kalmanızı da tavsiye ediyorum. Şimdi konumuza dönecek olursak, evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi ünlü isim Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi Muhammed El Salusi ile ilgili öğrenince gerçekten çok şaşıracağınız bilgilerden bahsedeceğiz. Medo eniştenin hayatı oldukça gizemli çıktı. Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Muhammed El Salusi ile ilgili neredeyse her gün yeni bir haber görüyoruz. Sevgilisi Şeyma Subaşı için yolcu uçağı kapatmasından Miami'de aldığı 3,5 milyon dolarlık eve kadar sürekli zenginliğiyle çenemizi yorduğumuz bir magazin figürü haline geldi Medo enişte. Geçtiğimiz ay gündeme gelen çalıntı Ferrari haberi onunla ilgili duyduğumuz belki de tek olumsuz şeydi. Medo'nun 1996 yılında sadece 349 tane üretilen Ferrari F50 modelini 2019'da yaklaşık 2 milyon dolara satın aldığı ortaya çıktı. Aracın 2003'te İtalya'da çalınan bir araç olduğu ortaya da çıkmıştı. Muhammed El Salusi'nin çalıntı olduğu bilinmeden aldığını dile getirdiği araç İtalya'daki ilk sahibiyle yeni sahibi karşı karşıya getirmişti. Aracın kime ait olduğunu mahkeme karar verecek. 36 yaşındaki Mısırlı iş insanı ile ilgili bilgiler oldukça kısıtlı. Mısırlı bir şeyhin oğlu olduğu ve en zengin Araplar listesinde 18. sırada yer aldığı bilinen genç adamın servetinin 1,2 milyar dolar olduğu söyleniyor. Üniversite eğitimini Kanada'da aldığı bilinen ismin çalıştığı iş alanı gerçekten sır gibi. Ailesine ait holdingi yönettiği yazılsa da 2018'de Amerika Florida'da kurulan El Salusi Holdings LLC aslında şirketin adı. El Salusi varlıkları anlamına gelen ve 2018 sonu kurulan bu şirketin sermayesi 500 bin doların altında ve 1 ila 5 çalışanı var gözüküyor. Şirketin posta adresi Belle Meade Bulvarı üstünde, yani Şeyma Subaşı'ya hediye ev alınan caddede görünüyor. Ancak şirket şu an bazı kaynaklara göre inaktif, yani halihazırda çalışmıyor ve vergi ödemiyor. Şirketin çalışma alanı da belirtilmemiş. Bu şirketin yanında 2 şirketi daha olduğu belirtiliyor. Ancak bu şirketlere dair net bir bilgi yok. Şirketlerden birinin savunma sanayi, diğerinin de nikotin ürünleriyle ilgili olduğu yazsa da İnternette araştırma yapıldığında bu şirketlerle ilgili bilgiye ulaşılamıyor. Bu işlerin yanı sıra aynı zamanda DJ'lik de yapan ismin adı bir dönem Chloe Logan ile de anılmıştı. Hatta o dönem Chloe Logan ile Serdar Ortaç'ın ayrılmasına sebep olduğu iddia edilen Merve Şentürk'ün ikiliyi tanıştırdığı iddia edilmişti. Chloe Logan'ın sık sık Miami'ye ziyaretine gidip kaldığı arkadaşının Medo'yu tanıdığı ve bu ikiliyi de onun tanıştırdığı söylendi. Kendisiyle ilgili en ilginç haberlerden biri ise geçtiğimiz Ocak ayında Trump'ın affettiği 73 suçlu haberlerinde adının geçmesi. Ünlü emlakçı ve yatırımcı Robert Zangrillo, Trump'ın başkanlığının son saatlerinde affettiği 73 isimden biriydi. Wall Street Blues soruşturması olarak bilinen ve ünlü, zengin isimlerin çocuklarını usulsüzce iyi üniversitelere kabul ettirmesi olarak bilinen olayın faillerinden biri olan yatırımcının affedilmesini isteyen 7 kişiden biri de Muhammed El Salusi'ydi. Amerika'da af talebi kişiler tarafından yapılıyor. Ancak Medo eniştenin bu kişiyle ilgisinin ne olduğu bilinmemekte. Hem gizemli hem de farklı bir karakter olan Medo eniştenin adını ve haberlerini daha çok sık duyacağız gibi görünüyor. Bakalım çiftin bir sonraki sansasyonu ne olacak? Bu konuyla ilgili sizin fikirleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugün sizlere Şeyma Subaşı'nın milyarder sevgilisi Muhammed El Salusi ile ilgili ilginç bilgilerden bahsettik. Yeni videolarda, yeni ilginç bilgilerde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalmayı unutmayın.